Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda iki şişlen örülmüş örgü modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Modelimiz böyle küçük ağaçlara benziyor. Çok güzel, yapılışı da çok kolay, böyle hızlı ilerleyen bir model. Modeli nerede yapmak isterseniz orada değerlendirebilirsiniz. Bebek yeleklerine çok yakışan bir model oldu arkadaşlar. Burası modelimizin ön yüzü. Burası ise modelimizin arka yüzü. Arka yüzü de bir o kadar güzeldir arkadaşlar. Modelimiz 6 sıranın tekrarından 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4 ilmek artı en sonunda 3 tane ilmek eklerseniz modeliniz tam çıkacaktır. Bunun için bebe yünü kullandım ve 3 numaralı şiş kullandım. Benim elim çok gevşek olduğu için 3 numaralı şiş kullanıyorum. Eliniz sıkıysa 3,5 veya 4 numaralı şiş de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Modeli başlarken 19 ilmek üzeri başlıyorum. Modelimiz 4'ün katlarında olduğu için 19 ilmek bana yeterli gelecektir arkadaşlar. 4 artı en sonunda 3 ilmek ekliyoruz. Ben örgüme başlarken 2 tane şiş birden kullanıyorum. Siz de nasıl rahat biliyorsan ilmeklerinizi o şekilde başlayabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şişimden geçirdi. Daha sonra kısa olan ipim bu tarafta. Uzun olan ipim benden yana. Şöyle şu parmaklarımı arasına bırakıyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. ...19 tane ilmeklerimi atarak başladım. Şimdi bir tane şişimi çekiyorum. İlk sırayı hepsini haroşa örgü olarak örüyorum. Haroşa örgü örerken ben haroşalarımı her zaman düz örer gibi örüyorum. Siz de nasıl kolayınıza geliyorsa kendi bildiğiniz yöntemi yapabilir veya ilk defa yapıyorsanız benimki gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde tek tek örelim. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak ördüm. Sıra sonuna geldim. Arkadaşlar ben hemen ikinci sıradan itibaren model kuruyorum. Siz alt zemini kendi istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Giriş çıkış ilmeklerimi ben her zaman örüyorum bir de. Giriş ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum ki haroşa olsun. Daha sonra ipimi kendime taraf getirdim ve 2 tane ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. İpimi diğer tarafa atıyorum. Öncelikle sıradaki ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. İpimi çıkartmıyorum. Şişimden tekrar başına sardım. Aynı yuvaya bir kere daha ördüm. Bir ilmeğin içinde 3 tane ilmek yapmış olduk. Sıradaki 3 tane ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. İpim diğer yanda tekrar sıradaki ilmeğime bir başına doladım. Aynı ilmeğe 2 tane ördüm ve bir tane de arttırdığım için 3 tane oldu. Tekrar sıradaki ilmeği 3 taneyi ters örgü olarak örüyorum. İpim diğer tarafta yine sıradaki ilmeğe bir tane ördüm, başına sardım. Aynı ilmeği bir kere daha ördüm. Yine sıradaki ilmekleri 3 tanesini ters örgü olarak ördüm. İpim diğer yanda tekrar bir ilmeğimi ördüm, başına doladım. Aynı ilmeği tekrar ördüm. Bir ilmekte 3 tane ilmek çıkartmış olduk. Sırada 2 tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm.
Son ilmeğimi ben haroşa olmasını istediğim için kenarını her zaman giriş ve çıkışlarda düz örgü olarak örüyorum. Arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde giriş ilmeğimi haroşa olarak ördüğüm için bu şekilde düz ördüm. 2 tane düzüm var burada. Bakın 2 tane düzüm var burada. İkisini tekrar düz örgü olarak ördüm. İpim benden yana bir tane, burada 3 tane ilmeğimiz vardı. Bir ilmekte 3 ilmek çıkartmıştık. İpimi getirdim. Baştakini örmeden şişime aldım. İpim diğer yanda, ortadakini düz örgü olarak ördüm. İpim benden yana, son ilmeğimi örmeden aldım. İpim diğer yanda, aradaki 3 tane ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. İpim benden yana, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim diğer yanda, düz örgü ördüm. Tekrar ipim benden yana, örmeden aldım. Aradaki 3 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimiz var burada. İpimi benden yana aldım. Bir tanesini örmeden aldım. Bir tanesini düz örgü, bir tanesini tekrar örmeden aldım. Aradaki 3 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Modeldeyim, yine örmeden aldım. Ortadakini düz örgü ördüm. Diğerini yine örmeden aldım. 3 tane kenar ilmeğim var. Üçünü de düz örgü olarak ördüm. Bu şekilde tekrar girişteki ilmeğimi, her zaman baştakini, giriş ve çıkışını haroşa olmasını istediğim için hep bunu giderken de dönerken de düz örgü olarak örüyorum. Öbür ilmeklerim ise geldiği gibi. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz vardı. Bu ilmeğin ve arkadaki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Önce sağ şişimle arttırma yapmış olduğum ilmeğimi aldım. Bunu şişten çıkarttım. Arkasından tekrar şişime taktım. Bunu da şişimin üzerine bırakıp ikisini birlikte düz örgü olarak ördüm. Ortadaki ilmeğimi ters örgü ördüm. Diğer ilmeğimi yerini değiştirmeye gerek yok. İkisini birlikte ördüm tekrardan. Böylece modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bir tane ters örüyorum. İpim diğer yanda, tekrar ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şu ikisinin yerlerini değiştirdim bu şekilde. Ve ikisini birlikte ördüm. Ortadakini ters ördüm. Diğer ikisini tekrar birlikte ördüm. Bir tane ters, ilmeklerimizin yerlerini değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Bir tane ters, diğer ikisini birlikte ördüm. Bir tanesini ters, tekrar ilmeklerimizin yerlerini değiştirip ikisini birlikte ördüm. Bir ters, diğer ikisini birlikte ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Genelde kenar ilmeğini örmeden alıyorlar. Ben elimin alışkınlığından dolayı hep örüyorum. Şimdi bu sırada giriş ilmeğimi her zaman düz örüyorum demiştim. Düzleri düz, tersleri ters. İlmeklerimiz nasıl geliyorsa düz geleni düz, ters geleni ters. Düz geleni düz, ters olanı ters. Sıra sonuna kadar bu işlemi bu şekilde tekrar ediyoruz sürekli. Son ilmeğim düz olarak ördüm. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenarları düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Son ilmeğim haroşa olarak ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi
düz örgü olarak örüyorum. Şu anda arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örelim. Sıra sonuna geldim ve böylece modelimizin ilk tekrarını bitirmiş olduk. Şimdi birinci sırada, yani birinci tekrarımızı ne yaptıysak ikinci tekrarımızı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yine beraberce başlayalım. Giriş ilmeğimi, bakın bu şekilde giriş ilmeğimi düz örgü olarak ördüm ve 2 tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Aynısını yapacağız. Dördüncü ilmeğime önce bir tane düz ördüm, başına doladım, tekrar aynı ilmeği bir kere daha örerek bir ilmekten 3 tane çıkarttım. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimi tekrar 2 defa ördüm. 3 tane ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi bir kere düz ördüm, başına sardım, aynı ilmeği 2 kez ördüm. 3 tane ters ilmek, dördüncü ilmek tekrardan aynı şekilde ördüm. 2 tane ters, son bir ilmeğimi haroşa örgü yaptım. Arka yüzüne geçtim. İkinci sıranın arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğim haroşa, sıradaki ikisi de düz geldiği için düz ördüm. İpimi benden yana aldım. 3 tane arttırmamız vardı burada. Bir tanesini örmeden aldım. Ortadakini düz örgü, sondakini örmeden aldım ve 3 tane ara ilmeğimi düz örgü ördüm. Aynı şekilde tekrar örmeden aldıklarımızı, ipimiz bizden taraf olsun. Tekrar ipim benden yana, bir tanesini örmeden aldım. Bir tanesi düz örgü, bir tanesi örmeden aldım. Aradaki 3 tane düz örgü. Tekrar aynı işlem. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda kenar ilmeğim düz. Sıradaki ters. Burada ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Hemen şöyle ilmeğimizin yerini değiştirdim. Ortadakini ters, diğer ikisini yine birlikte ördüm. Modelimiz böylece belli oldu. Arada bir tersim var. Tekrar ilmek değişimini yaptım. İkisini birlikte ördüm. Ortadakini ters, diğer ikisini yine birlikte ördüm. Bir tane ters, ilmek değişimini yapalım. Bir tane yine ters, ikisini birlikte ördüm. Bir tane ters, ilmek değişimini yaptım. Yine bir ters, ikisini birlikte, bir ters ve son ilmeğim düz. Arka yüzüne geçtim. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada ilmeklerimiz düz geleni düz, ters geleni ters. Düzleri düz, tersleri ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğim her zaman düz, giderken de dönerken de. Şimdi arkadaşlar 5. sıramızdayız. 5. sıramızda bütün ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Sadece kenar ilmeklerimiz düz örgü olacak. Sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz olarak ördüm ve 6. sırama geçtim. 6. sıramda bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum.
Arka yüzünde düz olarak ördüğümüzde ön yüzünde ters örgü olarak bizlere görünecek. Model bu şekilde 6 sıradan bir kendini tekrar ediyor. 6 sıra ördükten sonra 7. sırada yeni model kurulumuna geçiyoruz. Birinci ve ikinci tekrarımızı nasıl yaptıysak bundan sonraki bütün tekrarlarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Ve modelimi bir kere daha büyük parçadan göstereyim arkadaşlar. Dilerseniz ince ip kullanarak yazlık örgülerinizde kullanabilir. Dilerseniz bebe yünlerini kullanarak bu şekilde görünmesini sağlayabilir veya kalın ipler tercih ederek modeli biraz daha belirgin yapabilirsiniz. Küçük parça ve büyük parça şeklinde sizlere anlatımını yaptım. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuş. Beğenip benimle birlikte yaparsınız. Videomun sonuna geldim. Başka bir örgü modelinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.